Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hayvan motifli battaniye yapımı part 2 ile devam ediyoruz. Bu bölümde kedi ve ahtapot figürlerinin yapımını anlatacağım size. Ancak başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olup videomu beğenip bir de yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Hazırsanız haydi başlayalım. Öncelikle kedi figürüyle başlayalım arkadaşlar. Bunun için hemen bir sihirli halkamızı yapalım. Sihirli halkamızı yaptık arkadaşlar. Bakın bir adet zincir çektik. Hemen bir adet daha zincir çekelim. Şimdi sihirli halkamızın içerisine toplamda 15 adet ikili trabzan yapacağız. Bakın hemen tığımın üzerine bir adet ip alıyorum ve 2 defa da bunu çekiyorum arkadaşlar. Hemen bakın ikinci ikili trabzanım. Yine bir hemen göstereyim size ikili trabzan arkadaşlar. Bakın boşluğun içerisine giriyorum, bir adet ip alıyorum. İlk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği birlikte çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde toplamda 15 adet ikili trabzanımızı yapıp geri gelelim. Şimdi 15 adet ikili trabzanım bakın arkadaşlar ilk sırada hazır. Bu aşamada şu sihirli halkanızın ipini iyice şu şekilde çekerek şuradaki alanı iyice daraltın arkadaşlar. Şimdi bakın. Öncelikle şu ipi bir yukarı alalım arkadaşlar. Örgümüzle birlikte yürüterek en azından bir gizleyebilelim. Bakın şu sihirli halkanın ipini şöyle bir kademe yukarı alıyorum. Çünkü artık yukarıdaki yapacağım ikili trabzanların içinde gizleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bakın sırayı tamamladık. Hemen ilk başlangıçtaki bakın şu 2 adet zincirimin köşesine batarak bakın buradan bir adet ilmek alıyorum. Ardından tığımda bekleyen ipten kaydırarak sırayı bekletiyorum. Bakın sırayı birleştiriyorum. Bakın hemen 2 adet zincir çekin yine arkadaşlar. Bakın hemen. İlk ikili trabzanımın bakın tepe noktası burası. Hemen bu noktaya girerek 2 adet yine ikili trabzan yapacağım. Şimdi arkadaşlar bakın ilk sırada 15 adet ikili trabzan yapmıştık. Bu sırada her ikili trabzanımızın tepe noktasına 2 adet ikili trabzan yaparak sıra sonunda 15 olan ikili trabzan sayımızı 30'a çıkaracağız. Bakın hemen ilkini birlikte yapalım. Bakın hemen ilk ikili trabzanımın tepe noktasına giriyorum. Bakın hemen şu sihirli halkamın ipini de şu şekilde bir üste alayım. Pardon, ip almadım arkadaşlar tığımın üzerine. Bakın hemen bir adet ilmek alıyorum. İlk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği yine birlikte çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapalım. Bakın aynı boşluğun içerisine 2 adet ikili trabzan yaptım. Hemen yine tığımın üzerine ip alıyorum ve bir sonraki ikili trabzanın tepe boşluğuna giriyorum. Yine ilmek alıyorum. Bakın ikişer ikişer çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi aynı boşluğa bakın yeniden batıyorum. İlk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği yine birlikte çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar sıra sonuna kadar dediğim gibi her boşluğa 2 adet ikili trabzan yapın. Sıranın sonunda 30 adet ikili trabzanınızın olmuş olması gerekiyor. İkinci sıramızı da tamamladık arkadaşlar. Bakın bu sıranın sonunda toplamda 30 adet ikili trabzanımız oldu. Şimdi hemen yine birleştirme yapalım arkadaşlar. Bakın hemen şu ilk trabzanımın tepe noktasına giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum ve tığımda bekleyen ipten kaydırarak birleştirmemi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın yine 2 adet zincirle yukarı çıkın. Ardından yine tığınızın üzerine ip alarak aynı boşluğa batın ve bir adet ikili trabzan yapın. Tığınızın üzerine ip alın arkadaşlar. Bir sonraki boşluğa geçerek bu boşluğa 2 adet ikili trabzan yapın. Yine tığınızın üzerine ip alın arkadaşlar. Bakın hemen bir sonraki boşluğa geçin. Buraya 1 adet ikili trabzan. Bir sonrakine 2 adet ikili trabzan. Bakın bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Başlangıçta ilk boşluğumuza 1 adet yaptık. Sonrasına 2, sonrasına 1, sonrasına 2 şeklinde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda arkadaşlar 30 olan ikili trabzan sayımız 45'e çıkacak. Üçüncü sırayı da tamamladık arkadaşlar. Bakın bu sıranın sonunda toplamda 45 adet ikili trabzanımız oldu. Şimdi bakın hemen ilk ikili trabzanın bakın başlangıçta çektiğim zinciri atlıyorum. Hemen onun yanındaki ilk ikili trabzanın tepe noktasına bakın şu şekilde giriyorum.
Şöyle bakın şuraya giriyorum arkadaşlar. Bir adet ilmek alıyorum ve aldığım ilmeği tığımdaki ipten kaydırıyorum. Bakın sırayı bu şekilde birleştirdik. Şimdi kedimizin hemen kulaklarına geçelim arkadaşlar. Bunun için 7 adet zincir çekelim öncelikle. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi arkadaşlar bakın benim 7 zincirimi çekmeye başladığım nokta burası. Bu noktadan itibaren 3 adet trabzanın tepe noktasını sayacağım, dördüncüye batacağım. Bakın 1, 2, 3 atladım. Hemen dördüncüye giriyorum. Bir adet ilmek alıp tığımdaki ipten kaydırıyorum. Bakın ardından arkadaşlar 5 adet ilmek kaydırın. Ve bakın 5 adet kaydırma yapalım. Bakın 1, 2, şöyle elimi bir miktar düzelteyim. 3, evet 3, 4 ve 5. Bakın 5 adet kaydırma yaptık. Ardından yeniden 7 adet zincir çekelim arkadaşlar. 4, 5, 6, 7. Yine 3 adet sık iğnenin tepe noktasını atlayalım. Şuraya dördüncüye batıp bakın bir adet kaydırma yapalım. Şimdi bakın kulaklarımızı bakın şu şekilde yaptık. Ardından arkadaşlar kaydırma yaptığımız noktadan sonraki her ikili trabzanımızın tepe noktasına birer adet sık iğne yapacağız. Ta ki şuradaki kulağa gelene kadar. Şimdi bunu bir tamamlayıp gelelim arkadaşlar ama öncelikle ben bir sık iğnelere sizinle birlikte başlamak istiyorum. Bakın kaydırma yaptığım noktadan sonraki boşluğa giriyorum. Bir adet ilmek alıp sık iğnemi yapıyorum. Burada çok sıkı yapmayın arkadaşlar ki kasmasın. Hemen bir sonrakine girin arkadaşlar. Ve tek seferde çekerek sık iğnenizi yapın. Hemen bir sonrakine girelim, ipimizi alalım ve 2 ilmeği tek seferde çekerek sık iğnemizi yapalım. Dediğim gibi bu sıraya komple her ikili trabzanın tepe boşluğuna bir tane olmak üzere sık iğnelerimizi yapalım. Ta ki şu başlangıçta yapmış olduğumuz kulağa gelene kadar. Şimdi bakın arkadaşlar sık iğnelerden oluşan sıramızı tamamladık. Kulağımızın başlangıcına geldik yine. Şimdi bakın kulağı zincirini yaparken bakın şurada bir kaydırma yapmıştık. İkili trabzanları yaptığımız sırada bir kaydırma yapmıştık. Ardından hatırlarsanız 7 adet zincir çekmiştik. Şimdi bu kaydırma yaptığınız boşluğa yeniden girin ve buraya bir adet sık iğne yapın. Ardından bakın kulak için 7 adet zincir çekmiştik. Bunun ilk 3 ilmeğine birer adet sık iğne yapalım öncelikle. Bakın 1, bu ikinci zincir. Zincirin içine giriyoruz arkadaşlar. 2, bakın bu da üçüncü zincir 3. Her birine birer adet sık iğne yaptım. Şimdi dördüncüye geldiğiniz zaman arkadaşlar dördüncünün içerisine 3 adet sık iğne yapın. 2, 3. Geriye 3 adet zincirimiz kaldı. Şimdi bunların her birine yine bir adet sık iğne yaparak kulağı tamamlayacağız. Kulaklardan birini tamamlayacağız. Bakın birinciye yaptık. Hemen ikinciye yapalım. Üçüncüye de yapalım arkadaşlar. Bakın kulağı bu şekilde tamamladık. Şimdi yine kulağı birleştirirken hatırlarsanız bir kaydırma yaptığımız nokta vardı. Bakın bu boşluğa, kaydırma yaptığım boşluğa yine giriyorum. Bu defa buraya bir sık iğne yapıyorum. Ardından bakın bir kulaktan diğer kulağa giderken kaydırma yapmıştık. Şöyle göstereyim size. Şimdi bu kaydırmaların üzerine yine bir kaydırma yapacağız. Batacağınız nokta da arkadaşlar bakın bir önceki sırada ikili trabzanların tepe noktası vardı kaydırma yaptığımız. Yine aynı boşluklara girerek bakın birer adet kaydırma yapın. Aynı boşluğa girin arkadaşlar. Geçen bir önceki sırada girmiş olduğumuz boşluğa yeniden girerek kaydırmanızı yapın ta ki diğer kulağa kadar. Bakın diğer kulağa geldim. Diğer kulağın şöyle göstereyim arkadaşlar size. Bakın kaydırmasını en son buraya yapıp 7 zincir çekmiştim. Şimdi bu sonuncuya girip bir adet sık iğne yapıyorum. Ardından bakın bir önceki kulakta ne yaptık? 7 zincirin ilk 3 tanesine sık iğne yapmıştık. Her birinin içerisine bir adet sık iğne yapmıştık. Bakın bu da üçüncü.
Şimdi dördüncü zincire geldim arkadaşlar. Dördüncü zincirin içerisine 3 adet sık iğne yapıyorum. 2, bu da üçüncü. Geri kalan 3 taneye birer adet sık iğne yapacağım. Bakın bu 1, bu 2 ve bu da üçüncü sık iğnem. Yine kulağın en son birleştirmesini 7 zinciri yani birleştirdiğimiz zaman bakın şu noktaya bir kaydırma yapmıştık. Bu noktaya yeniden girin. Buraya bir adet sık iğne yapın. Ardından bir adet zincir çekerek şöyle bir miktar ipinizi uzatın ki gizleyebilirsiniz. Ardından ipinizi kesin çıkarın arkadaşlar. Ve bunu şöyle bir tane arkaya atayım. Size bir son halini göstereyim. Şimdi birazdan kedimizin gözlerine başlayacağız. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bakın arkadaşlar ben kedimizin bir gözünü yaptım. Diğer gözünü de birlikte yapalım. Bunun için bakın hemen bir sihirli halkamızı yapalım. Bakın sihirli halkamızı yaptık. Hemen bir adet zincir çekelim. Şimdi arkadaşlar sihirli halkamızın içerisine 6 adet tekli trabzan yapacağız. Bakın hemen yapalım hızlı bir şekilde. 1, tekli trabzanı yine de bir göstereyim arkadaşlar. Bakın tığımın üzerine ip alıyorum. Ardından sihirli halkanın içerisine girip bir adet ilmek alıyorum. Ve tığımın üzerinde bakın 3 adet ilmek oluştu. Bu 3 adet ilmeği tek seferde toplayarak tekli trabzanı yapmış oluyorum. Bakın bu ikinci tekli trabzandı. Hemen hızlı bir şekilde 3, 4, 5, 6. Şimdi arkadaşlar ben kedinin iki gözünü farklı renk yapmak istedim. Çünkü biliyorsunuz Van kedisi bizim milli gururumuz. Dolayısıyla eğer bir kedi figürü yapacaksam haliyle bunun Van kedisi olmasını istedim. Bakın sihirli halkayı iyice sıkıştırdım, küçülttüm. Ardından arkadaşlar bakın ilk sık iğnenin tepe boşluğuna tığımın üzerine herhangi bir ilmek almadan bakın şu şekilde giriyorum. Tığımdaki ipten kaydırarak bakın bu şekilde sıramı birleştiriyorum. İyicene sıkıştırın arkadaşlar. Boşluk kalmasın mümkün mertebe. Hemen bir adet zincir çekerek bakın ipinizi şu şekilde bir kısaltın. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu kısalttığım ipi hemen şöyle bir içe alayım. Evet. Bunu şöyle bir keseyim arkadaşlar. Çok şey değil çünkü. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir gözümüzü yaptık. Diğer gözümüzü birlikte yapıyoruz. Şimdi hemen bir siyah ipimi almak istiyorum müsaadenizle. Bakın şu şekilde siyah ipimizi bir iğneye geçirelim. Gözün siyah kısmını yapacağız arkadaşlar. Bir hemen geçirmek istiyorum arkadaşlar müsaadenizle. Bunu aslında videoya başlamadan önce iğnemi geçirecektim ama unutmuşum. Bakın hemen bir miktar şöyle hızlıca yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın ipinizi 2 kat tutun. Ucunu düğümleyin. Şimdi bakın gözün şu orta boşluğundan ipinizi bir geçirin. Şöyle bir güzel geçsin. Şuradaki ipimizi de kısaltabiliriz arkadaşlar. Aslında şu düğümü bile göz noktası olarak kullanabiliriz. Ama ben size nasıl göz yapacağınızı bir göstereyim. Bakın arkadaşlar şöyle hemen herhangi bir noktadan, ortaya yakın bir noktadan şöyle iğnenizi geçirin ama tam çekmeyin. Bakın şu şekilde. İki ipinizin de eşit çekildiğinden yalnız emin olun. Bakın biri çekildi, biri çekilmedi. Hemen diğerini de bir düzeltelim hızlıca. Evet. Bakın ipinizi şöyle bir çevirin, ardından çıkarın ve hemen sıkıştırın. Güzelce güzel bir şekilde şöyle sıkın arkadaşlar. Bakın gözün orta noktasını da yapmış olduk. Hemen bunu şöyle bir gözün arka tarafına doğru yani örgümüzün arka tarafına doğru şöyle bir tekrardan çıkarın arkadaşlar.
Şöyle hemen bir düğüm atıp iğneyle kilitleyelim burayı. Ardından ipi hemen keseceğim arkadaşlar. İpi fazla çektim ama neyse, çok önemli değil arkadaşlar. Şöyle kalsın. Hemen bir kısaltmak istiyorum bu ipi. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu ipimi de maalesef biraz kısa tutmuşum. Şöyle iğnemi yeniden alayım. Bu ip maalesef çok kısa kaldı. Şöyle bunu bir kısaltayım öncelikle. Ben mavi gözde burayı uzun tutmuştum arkadaşlar. Şimdi sihirli halkayı yaparken maalesef uzun tutmayı unutmuşum. Bakın hemen şöyle ipimin içerisinden bir geçireyim bir miktar. Şöyle bakın ucuna da şöyle küçücük bir düğüm atalım. Evet, bakın çok küçük bir düğüm attık. Hatta şu düğümün ucunu da şöyle bir düzeltelim. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Önce gözünüzün, bakın şöyle gözü bu arada ters tutuyorum şu an arkadaşlar. Şöyle kenarından bir noktadan önce bir ipinizi geçirin. İpim tek kat bu arada. Bakın gözün yerini ayarlayın. Şöyle şu saçakları da şöyle içe doğru alalım. Bakın gözün yerini şöyle bir ayarlayın arkadaşlar. Ardından bakın örgünün arka tarafını hiç çıkarmayacağım arkadaşlar. Bakın ipimin olduğu yer burası. Tam denk geldiği yer. Bakın şurası. Önce bir ayarlayayım da arkadaşlar. Evet, bakın şöyle şu nokta iyi. Bakın hemen şuraya bir birleştirme yapalım. Şimdi arkadaşlar motiflerimizi de bu şekilde birleştiriyoruz. Aynı mantık. İpimizi arkaya komple çıkarmıyoruz. Bakın şu şekilde hafif geçirin. Bir iğnemi bir gözden geçiriyorum arkadaşlar. Bir kedinin yüzünden geçiriyorum. Bakın şimdi gözden geçireceğim. Zaten küçücük bir parça. Onun için dikmesi kolay. Evet. Bakın şurada bir siyahlık var. Şöyle bir kapatacağım burayı. Ardından bitireceğim. Evet, bakın. Göz de bu şekilde. Hemen isterseniz bakın şu şekilde arkaya atabilirsiniz. Şöyle bir arkaya atalım arkadaşlar. Şöyle şuradan bir düğmemizi atıp ipimizi keselim. Evet. Bakın arkadaşlar, kedimizin gözleri de bu şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar hemen kedimizin burnunu yapalım. Bunun için yine hemen bir sihirli halkamızı, pardon arkadaşlar yanlış tığ almışım. Hemen bir sihirli halkamızı yapalım. Evet. Şimdi bakın bir adet zincir çektik. Hemen bir adet daha zincir çekelim. Ardından arkadaşlar 2 adet tekli trabzan yapalım. Bakın bu 1, bu 2. Ardından 2 adet zincir çekelim ve sihirli halkamıza yeniden girelim. Bakın tığımın üzerine bu defa ip almadım. Bir adet kaydırma yapalım. Şimdi bunu güzelce sıkalım arkadaşlar. Tabii öncesinde şöyle bir adet zincir çekip ipimizi şöyle uzunca tutarak bir keselim. Gözde, yeşil gözde uzun tutmayı unutmuştum arkadaşlar. Bu defa unutmadım. Bakın sihirli halkanızı iyice sıkın. Bakın bu bizim şöyle küçücük burnumuzu oluşturacak. İyice sıkalım. Şöyle bir yuvarlansın. Hatta şunu şöyle bir düğümleyelim. Sağlam olsun arkadaşlar. Evet. Şöyle güzel bir düğüm atalım.
Hemen şu kısa ipi bir kesmek istiyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın. Hemen yün iğnemi alıyorum yeniden. Bakın bir iğnemize geçirelim ipimizi. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle biraz ezmem gerekiyor ipi rahat geçebilmesi için. Her ne kadar yün iğnesi olsa bile yine de bazen bizi zorlayabiliyor. Evet. Bakın arkadaşlar. Gözlerin bakın tam ortasına şu noktaya burnumuzu yerleştirelim. Ve şöyle gözü diktiğimiz gibi aynı mantıkla şöyle bir dikelim. Hatta bakın gir çık bile yapabilirsiniz. Göz kadar belki uğraşmanıza gerek bile yok. Hatta göze de bu kadar uğraşmanıza gerek yoktu arkadaşlar aslında. Direkt gir çık yaparak dikin. Hiç uğraşmayın. Çünkü zaten kedinin arka yüzeyi görünmeyecek. Bunu direkt kare motife geçireceğimiz için görünmeyecek. Bakın arkadaşlar. Şu en alt noktada ipimi artık çıkarıyorum. Şöyle bir arkada ufak bir düğüm oldu. Bakın hemen şunu bir düzeltelim. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Ağzı yapacağız. Bakın dümdüz. Bakın şurada bir ikili trabzanım var. Hemen bunun şuradaki tepe boşluklarından birine bakın şu şekilde ipimi indirdim. Ardından arkadaşlar bakın şöyle bir düzeltelim. Ardından hemen şöyle bir ileriden çıkalım. Şöyle iki boşluk kadar atlayalım. Bakın şöyle bir çıkalım. Ardından aynı noktaya geri gelelim. Biraz daha uzatalım arkadaşlar. Bakın. Yine iki tane atlayalım. Şöyle geri gelelim. Şöyle şuradan çıkalım arkadaşlar bu defa. Bakın hemen hızlı bir şekilde. Şöyle şuradan evet. Şöyle buraya geri gelelim. Yine bunu da biraz uzaklaştıralım. Biraz küçük oldu bu arkadaşlar. Şöyle yerini çok denk getirememişim. Evet şöyle hem ikinci katını da yapmış olalım. Çok ince olmamış olur böylelikle. Bakın arkadaşlar şöyle bir tur daha geçiyorum hepsinden. Evet bakın. Şurayı da bir tekrar ikinci katını atayım. Ağzı bitireceğiz. Şöyle tekrar bir şuradan çıkalım arkadaşlar. Şurayı bir tekrar batalım. Burayı da bir kalınlaştırmış oluruz. Ardından bitireceğiz. Bıyıklara geçeceğiz arkadaşlar. Bıyıklar için ben siyah renk ip kullanacağım. Şöyle iğnemden çıktı ipim. Hemen bakın şu şekilde bir ilmek oluşturayım. Ve bir zincir çekip bunu burada kilitleyeyim. Evet. Bakın arkadaşlar kedimizin burnu ve ağzı bu şekilde oldu. Hemen siyah ipe geçeceğim arkadaşlar. Ben kedimin bıyıklarını siyah yapacağım. Evet arkadaşlar, ipimi takıp geri geldim. Bakın hemen şu noktadan bir yerden bir ipimizi geçirelim. Bakın ardından dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar bıyığı. Şöyle şuraya güzel olacak gibi şöyle şu noktaya bir batalım. Evet. Bir
de şuraya yapalım arkadaşlar bir bıyıktı. Evet, aynı noktayı tekrar batalım. Şöyle şuraya. Bakalım. Bir tane daha yapsak mı acaba? Herhalde sığmayabilir. Şuraya bir tane yapabilir miyiz acaba? Neyse bir diğer tarafa yapalım da arkadaşlar. Bakın hemen şuraya bir ipimi çıkarayım şuradan. Bakın şuraya bir bıyık yapalım. Şöyle şurada bitsin. Böyle şuraya yine. Siz dilerseniz daha uzun da yapabilirsiniz arkadaşlar. Kedinin bıyığını. Daha fazla da yapabilirsiniz. Hatta şu ortaya acaba bir tane daha yapsak mı diyeceğim ama yok. Çok kalabalık olacak. Hemen ipimizi keselim yine. Şimdi kedimizin papyonunu da yapalım arkadaşlar. Bu battaniyenin orijinalinde çünkü kedide papyon var. Biz de papyonumuzu yapalım. Yalnız papyonu en son arkadaşlar kediyi kare motifinize montelerken dikeceksiniz. Bunu bir önden söylemiş olayım size. Şimdi ipimi alıp geliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen kedinin papyonunu da tamamlayıp artık kedi figürünü bitirelim. Bakın hemen bir sihirli halkayla başlayalım arkadaşlar. Sihirli halkamızı yapalım. Şimdi arkadaşlar önce 5 adet zincir çekeceğim. Bakın başlangıçta 1 adet zincir çekmiştim. Hemen 4 adet daha zincir çekiyorum. Ardından tığımın üzerine 2 kere ipi doluyorum. Üçlü trabzan yapacağım arkadaşlar. Bakın sihirli halkamın içerisine girdim. 1 adet ilmek aldım. İlk 2 ilmeği birlikte. Sonraki 2 ilmeği birlikte. Son kalan 2 ilmeği yine birlikte çekerek üçlü trabzan yaptım. Şimdi ilmekleri 3 kere de çektiğimiz için arkadaşlar bunun adı üçlü trabzan. Hemen bunu tekrarlıyorum arkadaşlar. Bakın toplamda 3 adet üçlü trabzan yapacağız. İkinciyi yaptım. Hemen üçüncüyü yapıyorum. Ardından arkadaşlar yine 5 adet zincir çekelim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Ve sihirli halkamızın içerisine girelim. Bir adet ilmek alıp tığımızda bekleyen ipten kaydıralım. Bakın bu bizim papyonumuzun bir tarafı olacak. Şimdi diğer tarafını yapalım arkadaşlar. Bakın aynı şeyleri tekrar edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 adet zincir çekiyoruz. Şöyle ipimi bir miktar rahatlatayım arkadaşlar. Ardından bakın hemen 3 adet üçlü trabzan yapacağım. Böyle içine giremedim arkadaşlar. Bakın. Bu birinci üçlü trabzanım. Bu benim ikinci üçlü trabzanım. Bu da üçüncü üçlü trabzanım. Ve hemen ardından arkadaşlar bakın yine 1, 2, 3, 4, 5 adet zincir çekiyoruz. Ve sihirli halkamızın içerisine girip bir adet kaydırma yapıyoruz. Şimdi sihirli halkamızı bu aşamada güzelce bir daraltalım arkadaşlar. Yalnız daraltırken papyon formu verin arkadaşlar. Böyle bir ayarlayalım. Şimdi ipinizi bayağı bir uzun tutun. Hatta şöyle bir keseyim. Ardından bakın şöyle bir çıkaracağım. Güzelce sıkın arkadaşlar sihirli halkanızı. Bakın şimdi şu ipinizle bakın sihirli halkanızın ipini önce bir birbirine bağlayın. Şöyle bir yer değiştireyim arkadaşlar. İplerin yerini değiştireyim. Kısa olan ipi sağ elime alayım. Bakın hemen şöyle bir güzel düğüm yaptım. Ardından bakın uzun ipinizi alın. Kısa ipiniz de kenarda kalsın arkadaşlar. Bakın şu şekilde güzelce ortadan sarın. Papyon şekli verin. Şöyle elinizle de düzeltin arkadaşlar.
güzel böyle bir papyon şekli alsın. Şöyle birkaç tur çevirin. Fazla mı yaptık? Şöyle fazla da abartmayalım. Tamam, şöyle yeterli. Bakın ardından şu yine kısa olan ipinizle bir bağlayın. Bunu da hatta bir şöyle bir ters yöne bir çevirirsem evet şöyle daha rahat bağlanacak. Kameranın dışına umarım çıkmıyorumdur. Bazen yapabiliyorum çünkü bunu arkadaşlar. Evet bakın bu da papyonumuz. Şimdi arkadaşlar bakın ben kedimi şöyle mavi renk bir kare motife dikeceğim. Bakın aynen şu şekilde olacak. Ardından önce kedimizi dikeceğiz. Ardından papyonumuzu getirip şu şekilde kedimizin altına dikeceğiz. Şimdi ahtapot için arkadaşlar sihirli halkayla başlayalım. Bakın tekrar bir göstereyim arkadaşlar size. Bakın ipimi şu şekilde tutuyorum. Bir tur çeviriyorum. Uzun uzun göstermeyeceğim çünkü daha önce de gösterdim arkadaşlar. Bakın şu şekilde ip alıyorum. Ardından bir adet şuradan zincir çekerek sihirli halkamı oluşturuyorum. Şimdi arkadaşlar sihirli halkanın içerisine toplamda 10 adet tekli trabzan yapacağız. Bakın hemen bir adet daha zincir çekelim. Buradaki zincir sayımız 2 olsun. Yalnız bunu haliyle bir tekli trabzan olarak kabul etmeyeceğim. Şimdi sihirli halkamızın içerisine 10 adet tekli trabzan yapalım. Bakın bu birinci. Bu ikinci tekli trabzanım. Bakın bilmeyenler için tekli trabzanı bir göstereyim arkadaşlar. Tığımın üzerine bir adet ilmek alıyorum. Sihirli halkamın içerisine girip bakın bir adet ip alıyorum. Ve tığımın üzerinde olan 3 adet ilmeği tek seferde çekerek tekli trabzanımı yapmış oluyorum. Bakın 3 adet tekli trabzan yaptık. Hemen bunu 10'a tamamlayalım arkadaşlar. Bakın 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi 10 adet tekli trabzanımızı yaptık. Hemen sihirli halkamızı bakın şu şekilde iyice çekerek daraltalım. Ardından bakın arkadaşlar. Şurada bakın ilk sık iğnemizin tepe boşluğu var. Bu tepe boşluğuna girerek bakın bir adet ilmek alıyorum. Ardından tığımdaki ipten kaydırarak sırayı birleştirmiş oluyorum. Bakın hemen bir adet zincir çekin arkadaşlar. Şimdi bu sırada bakın toplam bizim 10 adet tekli trabzanımız var. Şimdi bu sırada arkadaşlar her tekli trabzanın tepe noktasına 2 adet yine tekli trabzan yaparak sıranın sonunda 20 adet tekli trabzan elde edeceksiniz. Bakın hemen bir miktar birlikte yapalım. Tığımızın üzerine ip alıyoruz. Bakın hemen ilk batmış olduğum boşluğa giriyorum. Bu arada bakın sihirli halkamın şu ipini de gizleyeceğim. Bakın bir adet ilmek aldım. Tekli trabzanımı yaptım. Şimdi aynı boşluğa yeniden giriyorum ve ikinci tekli trabzanımı yapıyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum arkadaşlar. Bakın bir sonraki boşluğa yine tekli trabzanımı yapıyorum. Ve aynı boşluğun içerisine ikinci tekli trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın ikinci sıramızı tamamladık. Bakın ipimizi de bayağı bir sihirli halkamızın ipini de bayağı bir gizledik. Şimdi yine bu arada arkadaşlar bu sıranın sonunda toplamda 20 adet tekli trabzanımız olduğu bilginiz olsun. Şimdi bakın başlangıçtaki şu sık iğnemin tepe boşluğuna giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum ve tığımdaki ipten kaydırarak sıramı birleştiriyorum. Yine hemen bir adet zincir çekelim arkadaşlar. Şimdi aynı sık iğnenin boşluğuna 2 adet sık iğne yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu sırada bir çift bir tek, bir çift bir tek sık iğne yapacağız. Pardon sık iğne diyorum arkadaşlar. Tekli trabzan yapacağız. Yani bakın birinci boşluğumuza 2 adet tekli trabzan yapacağız. İkinci boşluğumuza bir adet tekli trabzan yapacağız. Sonrakine 2, sonrakine 1 şeklinde sırayı tamamlayacağız. Bakın hemen başlangıcı birlikte yapalım. Bakın bu çektiğim zincirleri hiçbir şekilde trabzan falan kabul etmiyorum arkadaşlar. Bakın tığımın üzerine bir adet ilmek aldım ve aynı boşluğa yeniden giriyorum. Bakın bu birinci benim tekli trabzanım. Hemen tığımın üzerine yeniden ip alıyorum
Bu da benim ikinci tekli trabzanım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum arkadaşlar. Bakın buraya sadece bir adet tekli trabzan yapıyorum. Ardından bir sonrakine geçiyorum arkadaşlar. Bakın buraya 2 adet tekli trabzan yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum arkadaşlar. Buraya 1 adet tekli trabzan yapıyorum. Şimdi bu şekilde devam ederek arkadaşlar çiftle başlamıştık. Tekle bitirmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bakın sıranın sonuna geldik yine. Hemen ilk sık iğnemizin bakın şu şekilde tepe noktasına girelim. Bir adet ilmek alalım ve tığımızdaki ipten kaydıralım. Ve hemen yine bir adet zincir çekerek bir üst sıraya çıkalım. Şimdi arkadaşlar bakın bu sırada bir çift iki tek, bir çift iki tek yapacağız. Hemen bakın ilk boşluğumuza şöyle bakın birinci tekimizi yapalım. Aynı boşluğa bir adet daha tekimizi yapalım arkadaşlar. Sonraki boşluğa geçelim. Bakın sonraki boşluğa tek yapacağız. Ne dedik? Bir çift iki tek. Dolayısıyla bakın bir sonrakine de tek yapacağız. Ardından bir sonrakine çift yapacağız arkadaşlar. Ardından sonraki iki tane tepe noktasına da birer adet tekli trabzanımızı yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu şekilde devam edelim. Bakın en son 2 adet tekimizi yaptık. Bir çift yapalım, ardından 2 adet tek. Bir çift 2 tek şeklinde sıramızı tamamlayalım. Bakın arkadaşlar yine sıramızın sonuna geldik. Şurada bir şey var. Bunu hemen bir alayım arkadaşlar. Bakın hemen yine ilk boşluğuma giriyorum şu şekilde. Ve bir adet kaydırmamı yapıyorum. Ardından bakın bir adet zincirimi çekiyorum. Şimdi arkadaşlar sıradaki bakın bir üst sıraya geçtik. Şimdi 8 adet boşluğun her birine birer adet sık iğne yapacağız. Bakın hemen kaydırmamı yapmış olduğum boşluktan başlıyorum. Bakın bu bir sık iğnemi yapıyorum. Sonraki boşluğa geçiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. 2 etti. Bakın bu 3, 4, 5. İpimi açmam gerekiyor arkadaşlar. 6, 7, 8. Şimdi arkadaşlar bakın 8 adet sık iğne yaptık. Şimdi ahtapotumuzun artık kollarına başlayacağız. Bunun için hemen 16 adet zincir çekelim. Bakın 1, 2, 3, 4. Çok aşırı sıkı çekmeyin arkadaşlar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şimdi arkadaşlar bakın 16 adet zincirimizi çektik. Son zincirimizi atlayıp yani 16. zincirimizi atlayıp 15. zincirimizin içerisine bakın isterseniz şu şekilde zincirlerinizi ters de çevirebilirsiniz. 16. zincirinizin içerisine bakın şu şekilde bir adet sık iğnenizi yapın. Ardından aynı boşluğa bir adet daha sık iğnenizi yapın. Şimdi arkadaşlar 5 adet daha doğrusu şöyle söyleyeyim size. Her zincirin içerisine ikişer adet sık iğne yapacağız. Bakın ama ilk etapta 5 tanesinin içerisine yapacağız. Bakın birincinin içerisine yaptık. Hemen bir sonrakine geçelim. Bakın ikincinin içerisine birinci sık iğnem ve bu da ikinci sık iğnem. Hemen üçüncüye geçelim arkadaşlar. Bakın 1 ve 2. Hemen dördüncüye geçelim. Bakın bu 1. Bu da 2. Ve hemen 5.'ye geçelim. Yine 2 adet sık iğnemizi yapalım. Ardından arkadaşlar bakın 3 adet zincir çekin. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle ince bir tığ alayım. Bakın benim sık iğnemin tepesindeki başak deseni bu. Şimdi tığımı bu başak desenin içerisinden geçireceğim. Şu bana doğru olan kanadından çıkacağım. Ardından tığımı devam ettireceğim. Bakın bu defada sık iğnemin bakın şurada görünen iki bacağının arasından geçireceğim. Böylelikle bir pıtırcık yapacağım arkadaşlar buraya. Şu tığımı bir kaldırayım. Bakın arkadaşlar 3 adet zincirimizi çektik. Tığımızın üzerine herhangi bir ip almıyoruz. Az önce gösterdiğim noktadan yani son sık iğnemin bakın
tepesindeki şu başak deseninin içerisinden geçiyorum. Ardından tığımı devam ettiriyorum. Sık iğnemin bakın iki bacağının arasından tığımı çıkarıyorum. Hemen bakın buradan bir adet ip alıyorum. Ardından tığımda bekleyen ipten kaydırıyorum. Şimdi tekrar arkadaşlar zincirime sık iğne yapmaya devam edeceğim. Yine ikişer adet yapacağım. Bakın bu birinci sık iğnemin birinci zincirimin 2 adet sık iğnesi. Hemen bir sonrakine geçiyorum. İkinci zincirimin birinci sık iğnesi. Bu da aynı boşluğa ikinci sık iğne. Hemen üçüncüye geçiyorum arkadaşlar. Bakın bu 1, bu 2. Dördüncü zincire geçiyorum. Bakın bu 1, bu 2 ve de bakın 5. zincire geçiyorum. 1 ve 2. Yine aynı şekilde arkadaşlar bakın 3 adet zincir çekiyoruz ve az önce yaptığımız gibi bir adet pıtırcık yapıyoruz. Bakın tığımızdaki ipten kaydırıyoruz pıtırcığı. Şimdi arkadaşlar bakın geriye 5 adet zincirimiz kaldı. Hemen bu zincirlerin içerisine de sık iğne yapacağız ama ikişer adet değil, artık birer adet sık iğne yapacağız. Bu şekilde tamamlayacağız. Bakın 2, 3, 4 ve şöyle 5. sık iğnem. Bakın ardından bu örgümün düz yüzeyi. Hemen örgümün ters yüzeyini çeviriyorum arkadaşlar. Bakın burada benim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bakın 8 adet sık iğne yapmıştım. Bunların boşluğu var. Bakın hemen şurada olan birinciye batıyorum. Bir adet ilmek alıyorum. Ardından tığımda bekleyen ipten kaydırarak bakın bacağımı, ahtapotun bacağını bu şekilde buraya sabitlemiş oluyorum. Şimdi arkadaşlar yine 16 adet zincir çekeceğiz. Artık yine size uzun uzun göstermeyeceğim. İkinci bacağımıza başlayacağız bu şekilde. İkinci bacağı da yapalım arkadaşlar. Yine birleştirmeyi size göstereyim. Ardından devam edeceğiz. Ahtapotun ikinci bacağını da tamamladık. Bakın bu bacağı hemen bakın birinci bacağı şu birinci sık iğnenin şu tepe noktasına kaydırma yöntemiyle birleştirmiştik. Bu defa arkadaşlar bakın sıradaki sık iğnenin tepe noktası burası. Buraya girip bir adet ilmek alıyorum ve tığımdaki ipten kaydırarak bakın burayla birleştiriyorum. Bakın nasıl devam edeceksiniz? Yine 16 adet zincir çekeceksiniz ve burada yaptıklarınızın aynısını tekrarlayacaksınız. Bacağı tamamladığınız zaman bakın sırada buradaki sık iğnenin tepe noktası var. Buraya kaydırma yöntemiyle birleştireceksiniz. Şimdi burada bizim toplamda hatırlarsanız 8 adet sık iğne yapmıştık. Dolayısıyla bakın 8 adet bacağı birleştireceğimiz yerimiz var. Şimdi bu bacakları yapalım. Sık iğneleri de birleştirelim arkadaşlar. Ardından geri arkadaşlar ahtapotun 8 bacağını da tamamladık. Şimdi hatırlarsanız şuraya 8 adet sık iğne yapmıştık. Şu daire bölümünü bitirdikten sonra, yuvarlak bölümü bitirdikten sonra ve her bacağı sık iğnelerin tepe noktasına girip bir adet ilmek alıp kaydırarak birleştirmiştik. Şimdi sonuncu bacağı ördükten sonra yine sonuncu sık iğnenin tepe noktasına girin, bir adet ilmek alın. Kaydırmanızı yaptıktan sonra bir adet zincir çekin ve ipinizi şöyle bir yaklaşık 3-4 santim uzunluğunda bırakarak kesin. Ardından bakın arkadaşlar ben ipimi şurada yürüttüm. Bakın şurada hatta ucu görünüyor. Şu şekilde yürüterek gizledim. Siz de bu şekilde gizleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ahtapotun ağzını ve de gözlerini yaparak artık ahtapot motifimizi bitirelim. Şimdi bakın bu benim tekli trabzanlarımın birinci sırası. Şurası benim tekli trabzanlarımın ikinci sırası. İkinci sıranın bakın hemen bitiminde şurada boşluklar var. Bu boşluklardan ilmek alıp kaydırmak suretiyle ahtapotumuzun ağzını bakın hemen yapalım. Şimdi bunun için arkadaşlar öncelikle bakın şöyle bir adet ilmek oluşturalım. Çok sıkı olmayan bir ilmek olsun arkadaşlar bu. Bakın tahmini olarak göz kararı şuradan başlasak iyi bence. Bakın şuradan ilmeğinizi çıkarın.
Ardından arkadaşlar bakın bu arada ipimi de gizleyeceğim. Kısa olan ipimi. Bakın hemen bir sonraki boşluğa giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum ve tığımda bekleyen ipimden kaydırıyorum. Hemen bakın şu ipimi bir tur çeviriyorum arkadaşlar. Böyle, evet. Bakın bir sonraki şöyle ilmeğimi de bir düzelteyim. İpimi düzelteyim daha doğrusu. Evet. Bakın hemen bir sonraki boşluğa giriyorum. Hemen bir adet ip alıyorum, ilmek alıyorum ve tığımda bekleyen ipimden bakın bu şekilde kaydırıyorum. Hemen yine bakın arkadaki ipimi şöyle bir tur çevireyim arkadaşlar. Bu ipimizi de bu şekilde yürütmüş oluyoruz. Bakın hemen sıradaki boşluğa giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum. Şöyle bakın göstereyim. Şuradan bir adet ilmek alıyorum. Ve tığımda bekleyen ipimden kaydırıyorum. Yine çevireyim arkadaşlar ipimi müsaadenizle. Bakın hemen bir sonraki boşluğa giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum. Tığımda bekleyen ipimden kaydırıyorum. Bakın bir tane daha yapabiliriz bence. Hemen bir sonraki boşluğa giriyorum. Bir adet ilmek alıp bakın tığımdaki ipten kaydırıyorum. Bakın bu miktar bence ahtapotun ağzı için yeterli. Şimdi bakın arkadaşlar bu ipi, bu ilmeğimi bakın hemen örgümün arka tarafına çekeceğim. Bir sonraki boşluğa gireyim. Şuradan bir ilmeğimizi geri çekelim arkadaşlar. Bakalım acaba fazla mı oldu? Hayır, çok iyi oldu. Bakın arkadaşlar ilmeğimizi çıkardık. Ardından bir adet bakın şu şekilde bir zincir çekin. Ardından bakın bir miktar uzun tutarak ipinizi kesin. Şimdi sökülmemesi adına, daha sağlam olması adına bakın şu iki ipi de birbirine bağlayın. Bir düğüm atın. Bu şekilde sökülmesini de engellemiş olursunuz. Hatta bir tane daha atalım hemen. Ardından iplerimizi keselim. Şöyle çok dipten olmayacak şekilde. Zaten motiflerimize dikeceğimiz için bu ipler görünmeyecek. Bakın şu miktar bile yeterli. Bakın ağzımız bu şekilde olacak. Şimdi gözler için yine siyah ipimizi alalım. Bakın yün ipine geçirdim arkadaşlar. Etamin ipine geçirdim. 2 kat tutuyorum arkadaşlar. Hemen buna bir düğüm atalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Yine bakın aynı şekilde ikinci sıraya yapacağım gözlerimi. Bakın ağzı da ikinci sıranın bitimine yapmıştım. Yine ikinci sıraya bakın ağzın hizası şurası. Ben bir göz kararı yapıyorum arkadaşlar. Bakın şuraya bir iğnemi geçireyim. Şurası bence şöyle bir tık daha sola kayalım. Evet bakın şurası bence iyi bir nokta. Bakın ipimi çıkarıyorum. Ardından bakın şöyle bir iğnenizi geçirin. Düzgün gelsin arkadaşlar ipiniz. Ama sonuna kadar çekmeyin. Bakın şöyle iğnenizi geçirin. Şöyle bir kere de çevirmiş olun. Ardından bakın iğnenizi bu şekilde çıkarın. Şöyle iyice sıkın arkadaşlar. Şöyle güzelce bir sıkalım. Evet. Tekrar arkaya geçelim arkadaşlar. Şöyle bir arkaya geçirelim iğnemizi. Bakın bu bizim birinci gözümüz. İkinci gözümüzde bakın şu noktayı bir yere yapalım mesela. Şimdi bunun için bakın yerimiz şurası.
Buraya kadar bakın, isterseniz ipinizi şöyle bir miktar yürütebilirsiniz. Arkaya çıkarmamaya gayret edin ama. Bakın geçirdik. Ardından şuradan bakalım, yerimiz iyi mi? Hayır, biraz daha sağa kayalım. Evet, bakın. Şu noktadan ipimi çıkaracağım. Bakın, burada yaptığımın aynısını yapacağım arkadaşlar. Bakın, şöyle bir noktaya tekrar iğnemi geçiriyorum şu şekilde. Bakın, iğnem arkaya çıkmıyor. Şöyle bir tel alır gibi alın. İpinizi yalnız bu aşamada bir düzeltin arkadaşlar. Çünkü çift kat ip düzgün gelsin. Ardından bakın, şişinizi geçirin. Şöyle bir kere de çevirin ve çıkarın. Ardından sıkın arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde sıkıştırın bu bölgeyi. Evet. Ardından iğnenizi arkaya geçirin. Bakın, gözlerimiz de bu şekilde. Şimdi hemen arkadan bir düğüm atalım ve ipimizi keselim. Şöyle bir düğümümüzü atalım. Ardından ipimizi keselim. Evet arkadaşlar, bakın, ahtapot figürümüz de hazır.